Merhaba. Bu videoda Sauron'da temel düzeyde ve ileri düzeyde kullanabileceğiniz ekipmanlardan bahsedeceğim. İlk olarak temel düzeyde kısa kılıç. Sauron için en iyi ekipmandır silah olarak. Kötü insanlarla beraber kullandığınızda roleplay sunucularında 3 saldırı bonusu alacak pasif yeteneğinden de o da hasar verecek. İleri düzey oyuncular için ise Sauron'un özel ekipmanı en iyisidir. Tam geliştirilmiş halinde orduya 6 ipi verecek. 3 saldırı yerine 6 ipi kazanmış olacaksınız. Temel düzey ekipman ve ileri düzey ekipman silah olarak bu şekildedir. Zırh olarak ileri düzey ekipman numaranın koruması ya da doğunun muhteşem zırhı kullanabilirsiniz. Pasif yeteneği olarak kötü insanlara savunma veren pasifi tercih edebilirsiniz. Ya da ilk 5 turda kötü insanların alınan yakma, zehirlenme ve odaklanma hasarını azaltan pasifi tercih edebilirsiniz. Bu roleplay sunucularında pek fazla işe yaramaz. Çünkü bu tarz hasarlar veren tek komutan Galadriel. Ama roleplay olmayan sunucularda işe yarar. Karşısına gelecek komutanlar çünkü Evilside komutanlar da olacak. Doğu'nun muhteşem zırhında ise seçenekleri biraz daha fazla. Savunmaya ek olarak kötü insan birimlerinin aldığı hasarı da azaltıyor. %9 olarak. Binekli birim kullanıyorsanız binekli birimi de azaltabilir. Mesela Angmar T4 ya da Rühün ya da Varyax. Diğer ek olarak da tehlike eğitim var. Kötü insan birimleri genelde yakın dövüş. Yani şu anda 6. sezona kadar hiç menzilli bir kötü insan birimi gelmedi. Bu yüzden bu beceri de ekipman becerisi de çok iyi gider. Pasif yetenek olarak yakın dövüş birimlerinin ilk iki alınan hasarını %60 azaltması iyi bir değer. Temel düzeyde zırh için kullanılabilecek pullu zırh var. Hem odaklanma hem kuvvet hem de orduya savunma veriyor. Burada Sauron'un için işine yarayan odaklanma ve orduya verdiği yakın dövüş. Pasif olarak da yakın dövüş birimlerinin dinçliği, yani yakın dövüş birimlerinin alınan hasarını %6 azaltması iyi bir değer. Kask olarak da temel düzeyde kullanılabilecek kask, kemik maske. Pasif olarak da her iki turda bir düşmana %100 şansla delilik veriyor. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da buna ek olarak bunun pasifinden birisi de komutanın verdiği odak hasarını azaltması. %12 arttırması. %12 odak hasarını daha fazla vermesini sağlıyor. Sauron'da odak hasarı veren bir komutan olduğu için bu pasifte gidebilir. Zırh olarak zırhın verdiği özellikler temel düzeyde 15 savunma iken ileri düzeyde ise 6 hippiye kadar çıkıyor. Hippi savunmadan daha önemli bir değer. İleri düzeyde kask ise Numenor miğferi, kadim Numenor miğferi sadece sezon ödülünden alınabiliyor. Pasif olarak da huzur en iyisi. Her 3 turda bir, her 4 turda bir pardon. Yani 3 tur aralıklarla tüm müttefik birimlerin bir zayıflatma kaldırarak en düşük seviyede 5 EP, maksimum seviyede ise %30 EP geri kazanmasını sağlıyor. Zayıflatma kaldırması çok büyük bir değer. Bu da insanlara 3 EP veriyor. 15 savunma veriyor maksimum değerde. Odak olarak da zaten 36 veriyor. Bu da Sauron için gayet iyi bir değer. Kemik maskede 3 EP veriyor ama
Orduya savunma vermek yerine komutana kuvvet veriyor. Sauron'un işine pek yaramayan bir değer. Aksesuar olarak ise kullanmanız gereken şey Pipo. Yıpranmış Pipo temel düzeydeki oyuncular için mor ekipman olduğu için kolay bulunur. Pasif olarak da sürdürme, yani her iki turda bir tüm müttefiklerin %38 EP yenilediği değer. Bu da odaklanma niteliğine göre değiştiği için her turda komutanın odaklanmasına bakarak belirli bir şekilde EP yeniliyor. Bu 3000'i de bulabilir, 1500'ü de bulabilir. Gelişmiş düzeyde ise kullanılması gereken zarif pipo. Komutana yüksek derecede odak verirken orduya hipi de veriyor. Evilmen kullanacağınız için yakın dövüş birimlerine bonus veriyor. Gayet iyi. Hem hipi kazanacaksınız hem de mor pipoda olduğu gibi hipi yenileme. Burada da kullanmanız gereken pasif ise tüm müttefik birimlerin ilk 4 kez hasar aldıktan sonra %60 hipi geri kazanması. Yani komutanın alakalı değil. Bu direkt orada hasar aldıktan sonra hipi yeniliyor. Mor pipoda eğer komutan sersemlemişse hipi yenileme işlemi aktif olmaz ama bu pipoda hipi yenileme işlemi aktif oluyor. Benim kullandığım ekipmanlar yarı orta düzey, yarı ileri düzey. Zaten özel ekipmanı alabilmeniz için Sauron'un saygısı 10 seviye olması lazım. Temel düzeyde yapmanız gereken ekipmanlar bu şekilde. Beceri olarak da yapmanız gerekenler rakibe göre değişiyor ama R5 yeteneğini sadece hasar komutanlarına karşı kullanabilirsiniz. Bu da her rakibin hasar komutan kullanmadığı için size çok avantaj vermeyeceği bir durumdur. Sadece sezon sonunda yaptığınız düellolarda kullanabileceğiniz bir yetenek. R5 ve alt yeteneklerin tamamı. R3 genel olarak odaklanma hasarını arttırıyor ve HP yenilemesi veriyor komutandan kaynaklı. R1 üst yeteneği ve alt yeteneği de zaten temel düzeyde kullanabileceğiniz yetenekler. R1 alt komutanın ekipmanlardan kazandığı temel nitelikleri arttırıyor. Alt yeteneği de odak hasarı veriyor ve rakibin HP yenilemesini engelliyor. R1 yeteneği ise düşman birimlerin aldığı hasarı arttırıyor komutanın odak niteliğine göre. Alt yeteneği ise delilik veriyor. %70 şansla veriyor. Hem komutanı hem de ordulara. Diğer yeteneği ise delilere maruz kalmış düşmanların ek hasar almasını sağlıyor. İlk sezonlarda çoğu insanda delilik bağışıklığı yok ama sonraki sezonlarda delilik bağışıklığı çok olduğu için burada 14 puan da boşa gitmemesi niyetine sadece 7 puan boşa gitmesini göze alabilirsiniz. Yapılması gereken en mantıklı beceri şekli bu. Beceri düzeni bu şekildedir. Tüm düşmanların aldığı odak hasarını artırıyor. Bu negatif etkidir. Önceki kask sırasında bahsettiğim negatif etkilerden biri sayıldığı için rakipte bu pasif yetenek varsa bu yeteneğin boşa gitmesini sağlar. Yani tüm düşmanların aldığı odak hasarı artı %25 yerine artı %0 olarak düşünün. Bu ruh emici yeteneği ise HP yenilemeyi sağlıyor. Hem hasar veriyor Sauron hem de odak niteliğine göre iki müttefik birime %60 EP yeniletiyor. Gayet iyi bir değer. Diğer yeteneği de zaten aşırı yükleme. Bu da her düşman biriminin hareket etmeden önce odak hasarı almasını sağlıyor. Ve bunda kovalama etkisi bulunduğu için rakip bu saldırıdan hiçbir şekilde kaçamıyor. Temel düzeyde yapmanız gereken ekipmanları ve becerileri bu şekilde anlattım. Eğer saygı seviyesi arttıkça gelen puanlarda R1 alt yeteneğine verebilirsiniz.